Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu çıt çıt tokaya nasıl örgü yapılır onu göstereceğim. Bu şekilde bir ipim var. Tığ numaram 2.1. Bu şekilde. Önce bir tane zincir çekiyorum. Tokamı açıyorum arkadaşlar. Tokamın bu kısmına ipimi sabitliyorum. Bir, iki tane sık iğne yapıyorum buraya. 4 tane zincir çekiyorum. Şimdi karşı tarafa atlıyorum. Buraya ipimi sabitledikten sonra karşı tarafına geçiyorum arkadaşlar. Sık iğne ile sabitliyorum. Ve sık iğne ile doldurmaya devam ediyorum. Yapımı oldukça basit arkadaşlar. Rengarenk yapıp kız çocuklarınıza rengarenk kıyafetlerine uygun yapıp takabilirsiniz. Arada böyle aralarda boşluk kalmaması için ördüğüm kısımları yana doğru çektiriyorum. Boşlukları kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi uç kısmına geldim. Burayı biraz yapmak uğraştırıyor. Burayı da sık iğne yaparak dönüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde doldurmaya devam ediyorum. Yavaş yavaş dönüyorum arkadaşlar. Şöyle biraz daha çektiriyorum. Uç kısmı görünmesin diye.
Burası üst sıra yaparken zaten kapanacak. Bu ipi zincirin üzerine geldiğimde yürüteceğim. Altta kalacak. Şöyle bu tarafı sıkılaştırıyorum. Arayı doldurabilmek için. Sonra çekeceğim. Boşluk kalmayacak. Kapanacak orası. Evet arkadaşlar. Burayı da kapattıktan sonra bu sıra bu şekilde tamamlanıyor. Şimdi tığımı buraya sabitliyorum. İpimi. Kalan ipi de buraya alıyoruz. Bir tane sık iğne yapıyorum zincirin üstüne. Sonra bir tane ipime doluyorum. Sonra sık iğne olarak çekiyorum. Üçünü aynı anda topluyorum. Bir tane doluyorum. Sonra üçünü çekiyorum. Burayı bu şekilde dolana kadar aynı işlemi yapıyoruz. Şimdi burayı doldurdum arkadaşlar. En baştaki sık iğneden ipimi direkt çekiyorum bu şekilde. Hiç dolamadan sabitliyorum. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Bir tane sık iğne boşluk bırakıyorum. Bunun yanındakine bu şekilde kenar süsü yapıyorum. 1 2 3 zincir kapatarak deneyeceğim. Bu şekilde arkadaşlar. 3 zincir, bir boşluk, sonra bat. Etrafını bu şekilde tamamlayacağım arkadaşlar. Sonuncuyu yapıyorum arkadaşlar. Burada ipimi sabitleyip kopartıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bu şekilde. Kalan ipi arkadan yürütebiliriz tığımızla. Bu şekilde. Şimdi papatyasını yapacağım. Papatya için yine bu şekilde ipim var.
Bunların kağıtlarını ben koparttığım için renginin numarasını söyleyemiyorum. Şimdi sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne yapacağım. Altı tane yaptım. Buradan ipimi çekip sabitliyorum. Bir zincirle ve kesiyorum. Şimdi beyaz ipimi alıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şuraya ilk sık iğnenin dibine tığımı batırıyorum. Kalan ipi de altından alıyorum. Onu da yürüteceğim. Kendi ipini de yürüteceğim. 3 tane zincir çekerek başlıyorum. Bir tane ipimi doluyorum. İkili trabzan yapıyorum. Yine aynı şekilde buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Aynı sık iğnenin dibine batırıyorum. Şu kalan ipleri keseceğim. Arkadakini de kesiyorum. Şimdi yandaki sık iğnenin yandaki sık iğneye geçiyorum. Yine 3 tane zincir, 3 tane aynı deliğin içine ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Tekrar yandaki deliğe geçiyorum. 3 zincir, ikili trabzan. Bu arada silikonumu açayım. O ısınırken ben de tamamlamış olurum. 3 zincir çekip papatyanın yaprağını kapatıyorum. Bu işlemi 6 tane yapacağız. Yaptığımız 6 sık iğnenin deliğini dolduracağız bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sonuna geldim arkadaşlar. Şurada ipimi sabitliyorum. Yan tarafta hemen tığımı çıkarıp bu şekilde bir tane zincir çekip kopartıyorum. Kalan ipi de arkadan yürütebiliriz bu şekilde. Papatyamız hazır arkadaşlar. Şimdi silikonlamaya geçebilirim. Silikonu bu şekilde sürüyorum. Ve böyle yapıştırıyorum.
Bu arada elime de silikon yapıştı. Ardından kalan silikonları temizliyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Arkası da böyle görünüyor. Gördüğünüz gibi tokalarımız hazır. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın.